Merhaba, Bitki Günlüğü'me hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Antep fıstığı ya da Latince adıyla Pistacia vera, menengiçgiller yani Anacardiaceae ailesinin üyesi olan İran ve Afganistan kökenli, tohumları hem lezzetli hem de değerli olan bir ağaç türüdür. Sumak, kaju, menengiç ve mango ile akrabadır. Arkeolojik bulgulara göre insanlar tarafından 8.000 yıldır tüketilmektedir. Antep fıstığı tüketimiyle ilgili dünyadaki en eski tarihli bulgulara Özbekistan'da ulaşılmıştır. Antep fıstığının Roma İmparatorluğu zamanında Avrupa'nın güneyi ve Afrika'nın kuzeyine getirildiği sanılmaktadır. İlk defa Antik Yunan döneminde Aristo'nun öğrencisi, filozof ve botanik biliminin kurucusu Theophrastus ve eczacılığın kurucularından olan Dioscorides tarafından literatüre giren Antep fıstığı, yaşlı Plinius'un yazdığı dünyanın ilk doğa tarihi ansiklopedisi olan Naturalis Historia'ya da girmiştir. Efsanelere konu olan Babil'in asma bahçelerinde de yetiştirildiği söylenen ağaç, 19. yüzyıl sonlarına doğru bahçe bitkisi olarak girdiği Avustralya, Kuzey Amerika'nın batı kıyısı ve New Mexico'da ticari olarak üretilmeye başlamıştır. Antep fıstığı 10 metre kadar uzayabilen, kışın yaprak döken, erkek ve dişi formları bulunan ve 300 yıl kadar yaşayabilen bir ağaçtır. Bol ışık almayı ve drenajı iyi olan toprakları seven bu ağacın -10 derece soğuklara ve 48 derece sıcaklıklara kadar dayanıklılık gösteren bir çöl ağacı olduğunu söyleyebiliriz. Çöl ortamında ve tuzlu topraklarda da yetişebilen Antep fıstığı düzenli sulanırsa çok daha verimli olabilir. Fakat kirli topraklarda aşırı sulandığında kök çürümesi görülebilir. Olgun bir ağaç yaklaşık 50 kilogram kadar tohum oluşturur. Ağacın oluşturduğu üzümsüz meyveler uzun sıcak yaz aylarında olgunlaşır, olgunlaştıkça çatlayarak açılır ve içinde bulunan açık yeşil renkli tohumu tüm dünyada severek tüketilen yemişler arasında yer alır. 2022 yılı rakamlarına göre tüm dünyada 1 milyon ton Antep fıstığı üretilmiştir. Dünyadaki en büyük üreticileri olan Amerika Birleşik Devletleri, İran ve Türkiye, dünya ihtiyacının 1/4'ünden fazlasını karşılar. 2022 rakamlarına göre Türkiye aşağı yukarı İran'la aynı miktarda, yani ortalama 250 milyon ton Antep fıstığı üretmiştir. Antep fıstığı meyve bahçelerinde yetiştirilir ve üreticilerin dikilen ağaçlardan verim almaya başlaması yaklaşık 10 seneyi bulabilir. Ve yaklaşık 20 seneden sonra düzenli verime ulaşır. Antep fıstığı ağaçlarının meyveleri 2 yılda bir hasat edilir. Meyve alabilmek için dişi ve erkek bireyleri bir arada yetiştirilmelidir. Bir erkek ağaç polenleriyle yaklaşık 8 ile 12 kadar dişi ağacı tozlaştırabilir. Antep fıstığı kısa boylu bir ağaç olsa da hasadı kolaylaştırmak adına budanarak boyu daha da kısaltılır. Günümüzde Antep fıstığı hasadı tıpkı zeytinde de olduğu gibi otomasyon yöntemleriyle yapılabilmektedir. Antep fıstığı hasadı sonrasında meyveler kabuklarından soyularak kurutulur, tohumlar kabuğu açılmış ve açılmamış olarak ayrılır, daha sonra bu tohumlar kavrularak ve özel makinelerde işlenerek tüketime hazır hale gelirler. Antep fıstığı zararlarının başında çam kozalak böceğinin yakın akrabası olan ve ardıç ağaçları üzerinde yaşamayı seven Leptoglossus gripalis gelir. Yanı sıra bazı mantar enfeksiyonları da Antep fıstığı bahçelerine en fazla zarar veren hastalıklardır. Son olarak 2011'de Avustralya'da görülen antraknoz mantar hastalığı üretimin yarı yarıya azalması neden olmuştur. Antep fıstığı aşırı kuraklıklardan da zarar görebilir. 2008 ve 2015 yıllarında İran'da yaşanan olağan dışı kuraklık da üretimi ciddi ölçüde azaltmıştır. Antep fıstığı da tıpkı birçok tahıl ve kuru yemiş cinsinde görüldüğü gibi kötü hasat ve işleme koşulları nedeniyle oluşan küfler nedeniyle aflatoksin adı verilen zehirli bir madde içerebilir. Bu küfler genellikle topraktan hasada dadanan kuşlar ve kemirgen zararlarından geçebilir ya da sıcak ve nemin yüksek olduğu şartlarda depolanmaktan oluşur. Aflatoksinin kansere yol açtığı bilindiğinden küflü Antep fıstıklarının asla tüketilmemesi gerekir. Antep fıstığı protein, lif, B6 vitamini ve mineral açısından zengin bir besindir. Kavrularak ya da çiğ olarak tatlılara, dondurmalara, çikolata ve şekerlemelere ve hatta yemeklere bile konarak pek çok farklı şekilde tüketilebilir. Ülkemizde Antep fıstıklı baklava, helva, ezme ve lokum oldukça sevilen tatlılardır. Yanı sıra Antep fıstıklı kebap gibi et yemeklerine ya da pilavlara da tat vermesi için eklenebilir. İtalyan pesto sosunun içinde de fesleğenle birlikte kullanılabilir. Bu lezzetli sosu kendiniz yapmak isterseniz taze fesleğen, dövülmüş Antep fıstığı, parmesan peyniri, zeytinyağı, sarımsak ve limon suyuna ihtiyacınız var. Düzenli olarak tüketilmesinin kalp hastalıklarına karşı korunma sağladığı, tansiyon ve trigliserit seviyelerini azaltarak kalp krizi riskini azalttığı bilimsel olarak tespit edilmiştir. Antep fıstığı tarihte çeşitli hastalıkların tedavisinde de kullanılmıştır. Tohumlarının yatıştırıcı ve tonik etkileri olduğuna inanılan Antep fıstığı eski çağlarda Çin'de
çeşitli deri, karaciğer ve kadın hastalıkları, dolaşım bozuklukları, romatizma ve yara tedavilerinde kullanılır. Antep fıstığı kimi kültürlerde başarı, sağlık, bereket ve iyi şansı sembolize eder. Orta Doğu'da düğün veya doğum gibi çeşitli kutlamalarda misafirlere ikram edilir. Batıl bir inanışa göre birine şans getirmesi için mutlaka çift sayıda Antep fıstığı vermek gerekirmiş. Yani fıstıkları hediye etmeden önce oturup tek tek saymanız şart. Öte yandan kabuğunu kırdığınız bir Antep fıstığının boş çıkması da emeklerinizin boşa çıkacağını gösterirmiş. Tabi ne yazık ki tüm bunları sıraladıktan sonra bu pahalılıkta yeterince Antep fıstığını tüketemeyeceğiniz de bir başka gerçek. Bitki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder, bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.